Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ayakkabı kutusunu çok güzel bir şekilde değerlendirdim. Öncelikle her iki tarafının tam ortasına bir işaret koydum. Daha sonra işaretlediğim yerlerden çizdim. Çizginin her iki tarafını 3'er santim olmak üzere işaretledim. Ve işaretlediğim yerden videoda gösterdiğim şekilde tekrar çizgiler çektim. Maket bıçağıyla çizdiğim yerlerin üzerinden işaretledim ki keserken düzgün bir şekilde kesebileyim. İşaretledikten sonra da videoda gördüğünüz gibi kestim ve kestiğim o üçgen kısımlarını çıkardım. Her iki tarafında aynı şekilde kestikten sonra ortasından da yine maket bıçağıyla bir işaret koydum ve gösterdiğim gibi kutuyu ikiye katladım. Şimdi geldik kapak kısmına. Kapağını da tam ortasından işaretleyerek çizgisini çektim ve tekrar maket bıçağıyla orta kısmından kesip ayırdım. Her seferinde çizgilerin üzerinden maket bıçağıyla işaretliyorum. Böylelikle keserken bıçak sağa sola hareket etmiyor. Direkt olarak çizdiğim yerlerden kesiliyor. Bu kapaklar bu şekilde birleşecek. Tekrardan işaret koyuyorum. İşaret koyduğum yerlerden yine keseceğim. Alttaki kutunun hizasına göre ayarlayacağım. Kullanışlı bir organizer yapıyorum. Evinizin her alanında kullanabileceğiniz çok amaçlı, gerçekten işinize yarayacak bir organizer olacak. Videoyu izledikten sonra siz de yapmak isteyeceksiniz. Kapağını da çizdiğim yerlerden kestim. Burada ölçü çok önemli. Hem ölçerek hem de çizerek yaparsanız hatasız bir sonuç alırsınız. Gösterdiğim yerler tabanı olacak organizerin. Daha sağlam olması için başka bir karton daha kesip buralara yerleştirdim. Şimdi geldik birleştirmeye. Çabuk yapışması için sıcak silikon kullandım. Bugüne kadar yaptığım organizerlerin en iyisi diyebilirim. Hem maliyeti çok düşük, hem yapımı kolay, hem de inanılmaz güzel, kullanışlı bir organizer oldu. Burada silikon sıktığım yerlere dikkat edin. Sadece kenarlarına sıkıyorum, yani yapışacağı yerlere. Daha da sağlamlaşmasını istediğim için kenarlarına ve ek olarak görünen yerlere gazete kağıdı parçalarını tutkalla yapıştırdım. Kuruduktan sonra çok sağlam oluyor. Tutkalı sürüyorum. Üzerine gazete kağıdı parçasını yapıştırıyorum. Ardından bir kat daha tutkal sürüyorum. Herhangi bir tutkal kullanabilirsiniz. Benim kullandığım tutkalın kıvamı çok koyuydu. O yüzden biraz suyla incelttim. Tamamen kurudu. Şimdi üzerine küçük işletmemde paketleme yaparken kullandığım bu pelur kağıdını yapıştıracağım. Peçete gibi ince bir kağıt bu. Biraz da pirinç dekopaja benziyor ama pirinç dekopaj kadar dayanıklı değil. Islanınca daha kolay yırtılabiliyor. Desenini çok sevdiğim için bu kağıtla kaplamaya karar verdim. Zemine tutkal sürüp dekopaj yapıştırır gibi yavaş yavaş havasını alarak yapıştırdım. Tabii ne kadar dikkat etsem de bütün şekilde yapıştırdığım için arada biraz kırışmalar oldu. Ama çok fazla göze batıp rahatsızlık vermiyor. Dilerseniz boyayıp peçete de yapıştırabilirsiniz. Dekopaj kağıdı da yapıştırabilirsiniz. Ya da bir tarafı yapışkanlı folyoyla da kaplayabilirsiniz. Hiçbir şey yapıştırmayıp sadece boyayabilirsiniz de, tamamen tercihinize kalmış. Çevresini yapıştırdıktan sonra fazlalığın alt kısmını hediye paketi yapar gibi katlayarak yapıştırdım. Kağıt ince olduğu için üst üste geldiğinde hiçbir şekilde belli olmuyor. Bir yandan yapıştırırken bir yandan da aklıma gelen fikirlerden bahsetmek istiyorum. İlle de bir şey yapıştırmak ya da boyamak zorunda değilsiniz. Halat iplerle de
sararak güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz ya da kumaşta da kaplayabilirsiniz. O kadar çok fikir var ki benim aklıma gelenler bunlar. Üst kısmındaki fazlalıkları da içeriye doğru katlayıp yapıştırdıktan sonra diğer boş kalan yerlere de eklemeler yaptım. Ben içinin de dışının da aynı desen olmasını istedim. Her yaptığım çalışmayı kullanmıyorum. Bazen eşe dosta, işte annemlere falan yapıyorum. Bir kısmını da tekrardan sergi açma niyetim olduğu için saklıyorum. Zaten her yaptığımı evime koyarsam bir sürü toz alacak malzeme çıkar bana. Ama bu çalışmamı kullanmayı düşünüyorum. Gerçekten çok işime yarayacak. Tabanını kaplamadım. Sadece siyah renk boyayla boyadım. Son olarak daha dayanıklı olması için su bazlı vernikle vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Ben böyle durmasını istedim ama dilerseniz sap da ekleyebilirsiniz. Bugün de ayakkabı kutusundan çok şık bir organizer yaptım. Kim inanır bunun ayakkabı kutusundan yapıldığına? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.